Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz 2 şiş 5 şiş görünümlü patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Mor ve krem tonlarında. Şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Boyu 20 santim. Hemen modelimi göstereceğim. İşte. Patiğimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum modelim. Daha önce bu modelimin 5 şiş versiyonunu çalışmıştım. İstek üzerine bu şekilde 2 şişini de yaptım. Hanımlar patiğimizin bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile dikişsiz yapıldı. Şeklimiz böyle, topuğumuz, kenarlarımız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlamak istiyorum. Ben patiğime burun tarafından başladım hanımlar. Mor ipim ile 12 ilmek olarak. Öncelikle mor ipimin ucunda böyle bir miktar ip bırakıyorum. İlmeklerimi atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada bu ipimizin ucunda bir miktar ip kaldı. Bu ipimiz beklesin. Tabanımızı yaparken yine bu ipimizi kullanacağız. Şimdi şöyle baktığımız anda hanımlar örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Hanımlar patiğimizde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Arka yüzde olduğum için şu anda ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. Artık ön yüzde artırmalara başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Ön yüzde bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp böyle artırma yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya hanımlar bakın ipimi şöyle parmağıma dolayıp bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım bu sağ kenardan. Şimdi ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Düz örgü uygulaması yapıyorum ön yüzde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle bir adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi artırmalarımızı yaptık. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi tamamen sırasıyla ters olarak örüyoruz. Şu artırdığımız ilmeğimiz. Bunu da yine ters örüyorum. Sırasıyla ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde artırma işlemi yok. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hanımlar ipimi parmağıma dolayıp hemen buraya artırmamı yeniden yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde yine ters olarak örüyoruz. Şişimizde de 16 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor hanımlar. Kenar ilmeğimi de yine arka yüzde ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde yine artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi attım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Burada bir tüy denk gelmiş. Bakın son 2 ilmeğim var. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi tamamen ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Hanımlar ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Bu şekilde kelebekli modelimi kurmaya başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı 28 ilmek olana kadar yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım.
Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık 28 ilmek olarak modelimize başlayacağız. Bunun için de krem ipimi ekleyeceğim artık. İlmeklerimi krem ipim ile öreceğim hanımlar. Kenar ilmeğimi bu defa ip geçişi olduğu için ördüm. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra hanımlar krem ipimin ucunu yine şöyle kendine bağlayacağım. Yeni eklediğimiz iplerde böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin, açılmasın. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar krem ipim ile düz öreceğim. Örerken şu ipimin ucunu da gizleyerek şöyle atlatarak götürüyorum. Bakın. Sonradan bir de ip gizleme işleriyle uğraşmıyoruz böylece. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Mor ipimiz beklesin hanımlar. Kelebeklerimizi yaparken yine mor ipimiz bize lazım olacak. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra krem ipimizle bu şekilde örüyoruz. Ön yüze döndüğümüz anda kelebeklerimize başlayacağız. Yine kenar ilmeğimi de ters örüyorum arka yüzde. Tekrar geri döndük. Evet hanımlar, bakın 2 sıra krem ipimizle ördük. Şimdi kelebeklerimizi yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek aldım. Ardından hemen şu alttan mor ipimi alıyorum hanımlar. Bakın ilmek arasından geçirerek ön tarafta bırakıyorum. Bu şekilde. Bakın ön tarafa getirdim. Şimdi 5 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5. Mor ipimi bu defa hemen ilmek arasından geçirip arka tarafta bırakıyorum. 5 ilmek ördükten sonra morumu arkada bıraktım. Kelebek aralarında bakın hanımlar 2'şer tane ilmeğimiz var. Şimdi 2 ilmek öreceğim. 1 2. Tekrardan mor ipimi öne doğru alıyorum. Çok sıkarak almayalım hanımlar. Çok gevşek gevşek de bırakmayalım bu şekilde. Orta halde bırakalım burada iplerimizi. Sonra buradaki iplerimizi toplayacağız. Düzgün görüntü oluşsun diye. Tekrardan 5 ilmek öreceğim ikinci kelebeğim için. 1 2 3 4 5. Yeniden mor ipimi alıyorum. Arka tarafta bırakıyorum. Bakın ilmek arasından geçirip arkada bıraktım. Kelebek arasında 2 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek ördüm. Yeniden 3. kelebeğimi yapacağım. Morumu ön yüze getirdim. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrardan mor ipimi ilmek arasından arkada bırakıyorum. Bakın 3. kelebeğimizi de yaptık. Böylece arada 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi sonuncu kelebeğim için mor ipimi yine ön tarafta bırakıyorum. 5 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5. Tekrardan morumu arkada bırakıyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Kelebek modelimizin ilk sırasını ön yüzde yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa mor ipimi bakın. Bu şekilde ön yüze doğru, karşıya doğru bırakıyorum mor ipimi. Arka yüzdeyiz hanımlar. Şimdi 5 ilmeğimi ters öreceğim. 1 2 3 4 5. Tekrardan mor ipimi alıyorum. Bu defa arka yüzde bırakıyorum. Bakın ön yüzde hanımlar 2 tane mor ipimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Aradaki ilmeğim vardı kelebek arasında. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipimi ön yüze doğru bırakıyorum. Karşıya doğru. 5 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 5. Yeniden mor ipimi kendime doğru alıyorum. Bakın ikinci kelebek modelimizde de 2 tane ip oldu. Mor ip oldu. Arada 2 tane ilmeğim var. Ters örüyorum. Yeniden mor ipimi öne doğru bıraktım. Arada 5 tane ilmeğim var. Ters öreceğim yine 3. kelebeğim için. 3 4 5. Tekrar mor ipimi kendime doğru alıyorum. Şöyle baktığımız anda 3. kelebeğimizde de burada 2 tane ipimiz oldu. Yine arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar mor ipimi öne doğru aldım. 5 tane ilmeğimi
Krem ipimle ters örüyorum yine 4. kelebeğim için. Tekrardan mor ipimi aradan ilmek arasından şöyle geçirerek arkada bırakıyorum ve kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kelebek modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde yaptık hanımlar. Ön yüzde 2 tane ipimiz görünüyor. Toplam 4 tane ip olması lazım. Şimdi modelimizin ön yüzünde 3. sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Mor ipimi benden tarafta bıraktım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Mor ipimi bu defa arka yüzde bırakıyorum. Bakın burada 3 tane ip görüntüsü oldu. Arada 2 ilmeğim var. İkinci kelebeğimi de yine aynı şekilde yapıyorum. Mor ipimi ön yüze doğru aldım. 5 ilmek düz örüyorum. Morumu arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Morumu kendime doğru aldım. 5 ilmek düz örüyorum. Morumu arkaya doğru aldım. Kelebek arası için 2 ilmek düz örüyorum. Bakın buralarda 3'er tane mor ipimiz oldu. Yeniden mor ipimi kendime doğru alıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Morumu arkaya doğru aldım. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde hanımlar gördüğünüz gibi 3 tane ip görüntüsü oldu. Arka yüzdeyiz. Modelimizde 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Bakın aradan geçirerek böyle mor ipimi ön yüzde bıraktım. Şimdi 5 ilmek öreceğim hanımlar. 1, 2, arka yüzde olduğum için ters örüyorum. 3. ilmeğim 4 ve 5. Tekrar mor ipimi arkaya doğru aldım kendime doğru. Ön yüzde 4 tane mor ipimiz oldu böylece. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrardan mor ipimi öne doğru aldım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Morumu kendime doğru alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Morumu yeniden ön yüze doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. Morumu arka yüze doğru şöyle alıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bakın arkadaki görüntümüz de böyle. Yine morumu ön yüze doğru aldım. 5 ilmek ters örüyorum. Şu 3. ilmeğim 4 ve 5. Yine morumu kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzde 4. sıramı tamamlıyorum. Evet hanımlar, şimdi gördüğünüz gibi ön yüzde modelimizin görüntüsü bu. Bu şekilde. Şu iplerimi biraz kasmışım. Biraz toplayayım. Şöyle ki esneteyim. Şimdi bu kelebeklerimizi bu sıramızda toplayacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Kelebeğimizi 5 ilmek üzerine kurmuştuk. Tam ortanca ilmeğimizi örerken iplerimizi toplayacağız. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra kelebeğimin 2 ilmeğini düz ördüm. Ortanca ilmeği örerken bakın şişimi 4 tane ipin altından şöyle sokarak çıkartıyorum. Buradaki ortadaki krem ilmeğimi alıp bakın hanımlar iplerin altından geçirip şöyle üste çıkartıyorum. Bakın kelebeğimizi oluşturduk böyle. Bu ortadaki ilmeğimi hanımlar mor ipim ile örüyorum. Ortadaki bir ilmeği mor ipim ile ördüm. Bakın ilk kelebeğimizi böylece tamamladık. Şimdi ikinci kelebeğimizi yapacağız. Arada 6 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın böylece ikinci kelebeğimizin ortanca ilmeğine geldik. Tekrardan şişimi bu 4 ipin altından takarak şöyle girerek ortanca krem ilmeğimi alıyorum. Bu krem ilmeğimi yine iplerin altından geçirerek şöyle ipleri toplayarak üste çıkarttım. Sonra bu ortadaki ilmeğimi mor ipim ile düz olarak örüyorum. İkinci kelebeğimizi de böylece yaptık. Yine arada 6 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan 4 tane ipimin altından şöyle girerek şu ortanca ilmeğime ulaştım. Krem ilmeğimi alıyorum. Tekrar iplerin altından geçirerek şöyle üste doğru çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Yeniden arada 6 ilmeğim var. 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü kelebeğimi de aynı şekilde yapacağım hanımlar. Hemen şu alttan yine giriyorum. Bu şekilde. Ortadaki krem ilmeğimi alıp mor iplerimin altından geçirerek şöyle üste doğru çıkartıyorum ve bu ortadaki ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Kelebeğimiz hanımlar 5 sıradan oluşuyor. Hep bir topu bu kadardı. Bu şekilde görüntümüz böyle.
Şimdi hanımlar arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yapacağımız işlem şöyle. İlmeklerimizi tamamen sıra sonuna kadar krem ipimizle ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum hanımlar. Devamında gelen ilmeklerimi krem ipim ile ters öreceğim. Bu aşamada mor ipimizi de kremin üzerinden atlatarak ön yüze yaklaştıracağız hanımlar. Çünkü modelimizi tekrar ön yüzde kurmaya başlayacağız. Bakın yine mor ipimi bir miktar ilmek ördükten sonra kremin üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştıracağım. Bu şekilde. Ön yüze doğru yaklaşacak hanımlar. Yeniden krem ipimi bir kez daha morumun üzerinden mor ipimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Tekrardan yine mor ipimi alıyorum, yakınlaştırıyorum. Ön yüze doğru böyle yaklaştırdık hanımlar. Tekrar modelimizi ön yüzde kuracağız. Ya değilse ipimizi tekrar burada kesip bağlamak zorunda kalacağız. Yeniden eklemek zorunda kalacağız. Hani bunlara hiç gerek yok. Bu şekilde pratik bir şekilde, bu şekilde daha pratik oluyor. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlk kelebeğimizi bitirdik. 5 sırada, arka sırada da ilmeklerimizi krem ipimizle ters ördük. Şimdi hemen ikinci kelebeklerimizi yapacağız. İlk kelebeğimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Hemen mor ipimi önde bıraktım. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar morumu arkada bırakıyorum. Kelebek arasında 2 ilmeğim var. Yeniden morumu ön tarafta bırakıyorum. 5 ilmek örüyorum. 5. ilmeğim. Yine morumu arkada bırakıyorum. Araya 2 tane ilmek örüyorum. Yeniden mor ipimi öne doğru aldım. 5 ilmek öreceğim 3. kelebeğim için. 4 ve 5. ilmeğim. Yine morumu arkada bırakıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Morumu kendime doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. Morumu arkada bıraktım ve kenar ilmeğimi düz örüp ön yüzde birinci sıramı böyle tamamlıyorum. Hanımlar devamında yapacağımız işlem yine aynı. İkinci sırada da mor ipimizi aralardan geçirerek devam edeceğiz. Bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra morumu öne doğru bıraktım. 5 ilmek ters örüyorum. Mor ipimi kendime doğru aldım. Yani arka yüze doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Morumu tekrar önde bırakıyorum. Bakın burada 2 tane ip görüntüsü oluştu. 5 ters öreceğim. Moru arkaya doğru alıyorum. Kelebek arası için 2 ilmek ters örüyorum arka yüzde. Morumu tekrar öne doğru aldım. 3. kelebeğim için 5 ilmek örüyorum. Morumu yeniden arka yüze doğru yani bana doğru alıp 2 ilmek örüyorum pardon. Bu şekilde hanımlar. Ön yüzde kelebeklerimiz için 2 tane mor ip görüntüsü oluyor. Tekrar morumu ön yüze doğru aldım. 5 ilmek ters örüyorum. Morumu tekrar arkaya doğru aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzde 2. sıramı tamamlıyorum. Şimdi geldik hanımlar modelimizde 3. sıramıza tekrar ip geçişleriyle devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen mor ipimi önde bıraktım benden tarafta. 5 ilmek örüyorum. Morumu arkada bıraktım. 2 ilmek örüyorum. Morumu tekrar getirdim. Önde bıraktım. 5 ilmek öreceğim. Morumu tekrar arkada bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Morumu tekrar öne doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. Morumu yeniden arkaya doğru bıraktım. 2 ilmek örüyorum. Bakın 3 tane ip görüntümüz oluştu. Şimdi tekrardan 4. kelebeğim için morumu ön yüze doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. Tekrar morumu arkada bıraktım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geri döndük. Modelimizde arka yüzde ve 4. sıradayız. Bu sırada da ip geçişlerine devam edeceğiz hanımlar. Önde 4 tane ip görünmesi lazım. Kenar ilmeğimi aldım. Mor ipimi ön tarafta bırakıyorum. Şimdi 5 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Morumu arkaya doğru alıyorum. Şöyle 2 ilmek ters öreceğim şimdi de.
Tekrar morumu ön yüze doğru aldım. Mor ipimiz ilmek aralarından kaydırarak ilerletiyoruz hanımlar. Şimdi 5 ilmeğimi örüyorum. 4, 5. Yine mor ipimi arka yüze doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Morumu tekrar ön yüze doğru aldım. 5 ilmek ters örüyorum. Morumu arkaya doğru alıp 2 ilmek örüyorum. Tekrar mor ipimi ön yüze aldım. 5 ilmek örüyorum. Morumu arka yüze doğru aldım ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüze 4. sıramı tamamladım. Geldik hanımlar ön yüze, modelimizde 5. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi ördüm. Bu tam ortadaki ilmeğimi hanımlar şöyle yapıyordum. Alttan böyle iplerimin altından şişimle giriyorum. Bu ortadaki krem ilmeğimi alıp bu iplerin altından geçirip üste doğru çıkartıyorum. Ve buradan çıkarttığım ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Arada 6 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci kelebeğimi de yine aynı şekilde yapacağım. Bakın mor iplerin altından girerek ortadaki krem ilmeğimi alıyorum ve bu ilmeğimi mor iplerin altından geçirerek üste doğru çıkarttım. Bu ilmeğimi de yine mor ipim ile örüyorum. Tekrar arada 6 tane ilmeğim var. 4, 5, 6. Üçüncü kelebeğimi de yine diğerleriyle aynı şekilde yapıyorum hanımlar. Ve bu ortadaki ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Tekrardan 6 ilmek örüyorum. Ve yeniden bakın iplerin altından girerek bu ortanca ilmeğimi alttan alamadım alttan. Tekrardan alacağız şimdi. Önce ilmeğimi toparlamam gerekiyor. Bu şekilde alttan alıyorum. Üste doğru çıkarttım. Ve bu ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Kenarda kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle düz örüp modelimizi ön yüzde tamamlıyoruz hanımlar. Bakın tekrar arka yüzde ipimizi yine kaydırarak gideceğiz hanımlar mor ipimizi. İlmeklerin tamamını bu sırada krem ipimizle ters öreceğiz. Mor ipimizi kaydırarak ön yüze yaklaştıracağız hanımlar. Yine krem ipimin üzerinden atlatarak bakın şöyle mor ipimi kremin üzerinden atlatarak ön yüze yakınlaştırıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Yeniden morumu kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. Tekrardan bir kez daha mor ipimi şöyle yakınlaştıracağım. Ve ilmekleri tamamını böyle arka yüzde krem ile ters ördük. Gördüğünüz gibi hanımlar 2 modelimizi birlikte tamamladık. Ön yüzde hemen aynı şekilde şimdi 3. modelimizi kuracağız hanımlar. 3. modelden sonra yine aynı şekilde hemen 4. modelimizi kuracağız. Toplamda 4 tane model yapacağız. İlk ikisini zaten sıra atlamadan birlikte yaptık. Şimdi diğer 2 modeli de aynı şekilde yapalım hanımlar. Model bitince yine mor ipimizi bu ön yüze doğru kaydıralım. Arka yüzde 6. sırada ilmeklerin hepsini krem ile örüp gelelim. Sonra birlikte bilek ayrımına başlayalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümüne 4 tane kelebek modelimi yaptım ve geldim modelimi bitirdim. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımını yapacağız fakat öncelikle alt zemini hazırlamak için ilmeklerimizi ön yüze tamamen mor ipimizle öreceğiz. Krem ipimizi de artık kullanmayacağız. Şu şekilde ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra hanımlar bu aşamada krem ipimin ucunu keseceğim. Mor ipime bağlayacağım burada. Sonradan sökülme açılma olmasın diye buraya düğüm atıyorum. Hemen krem ipimi de şu aradan çekeyim ki elime de karışmasın diye. Bu da ipte dolaşmış, nasıl çekeceğim? Evet, çektim. Şimdi ön yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar mor ipimizle öreceğiz. Bu şekilde giderken şöyle mor krem ipimin ucunu da ipin üzerinden atlatarak götüreyim, gizlensin. Hani böyle patiğimiz bittikten sonra ipuçlarını gizlemek falan, ne bileyim, elime oyaladığı için çok sevmiyorum. Örerken böyle ipin ucunu gizleyerek gidiyorum. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar mor ipimizle düz öreceğiz. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz.
Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi patiğimin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimiz anda da bilek ayrımına başlayacağız. Bilek ayrımını yapacağız. Buralarda sadece ters örgü olduğu için ilmeklerimi hızlıca örüyorum hanımlar. Anlatılacak bir detay yok bu bölümde. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bilek ayrımı yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Önce hanımlar patiğimizin bu sağ kenarını, sonra da sol kenarını yapacağız. İlmeklerimizi ikiye ayırdığımız anda 14'er ilmek düşüyor. 28 ilmeğimizi ikiye böldüğümüz anda 14'er ilmek düşüyor hanımlar. Bu bölümde ilk 14 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmeğimi örerken hanımlar bu bilek ayrımına gelen bölümde öndeki 2 ilmeği yer değiştirerek örüyorum. Bakın bu şekilde. Öndeki 2 ilmeği aldım, yer değiştirdim. Yer değiştirdim. İlk ilmeğimi de ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında hanımlar burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu orta kısımda ayrık bir görüntü olmuyor. 5 şiş patiğimde uyguladığım yöntemi yine 2 şiş patiğimde de uyguladım. Şimdi patiğimizin hanımlar kenarlarını yapacağız. Patiğimizin bu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm ben. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar ilk 14 ilmeğimi ördüm. İlk başta bu sağ tarafı yapacağız. Sonra sol tarafı yapacağız. Yedek işiniz varsa ilmekleriniz bu şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da buradaki ilmeklerin içinden tığ yardımıyla ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını da önleyebilirsiniz. Benim yedek şişim olduğu için ilmeklerimi burada bekleteceğim. Şimdi geri dönüyorum. Önce sağ kenarımızı yapacağız çünkü. Yedek şişimi aldım elime. Hanımlar bu bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa. Bakın ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşa düşmesi için 5 oldu. 6, 7. Bakın buraya bir diş haroşa düştü. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum. Bilek bölümündeki 7 ilmeği haroşa örüyoruz. Kenarda kalan ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakın ön yüzdeyiz. Burada bir diş haroşam oluştu. Devam ediyorum yeniden. Kenar ilmeğimi aldım. Yine ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğim yine ön yüzde olduğum için düz örülüyor. Haroşalarımı da yine hem ön hem arka yüzde düz ördüğüm için düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. Ve kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döndüğümüzde bu kenara baktığımız anda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu arka bölümünü hanımlar buraya toplamda 14 diş haroşa ördüm. Ölçerek yaptım hanımlar. Siz de ayağınıza ölçerek yapın. Ölçüyü de şöyle alacaksınız. Hemen şuradan bir tane manken ayak göstereyim. Manken ayak üzerinde göstereceğim. Bakın ayağınızın ucundan itibaren şöyle patiğin burnunu tutacaksınız. Bu şekilde tuttuktan sonra bakın şu arka bölüm. Bu bölümü hanımlar hafif esneterek ölçü alın. Çünkü esneklik payı var. Topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını tamamlayalım gelelim. Sonra birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını tamamladım geldim 14 sıra haroşa ördüm. İpimizi hanımlar bu aşamada haroşalı tarafta değil de bu diğer tarafta yani sağ tarafta bırakıyoruz. Bu aşamada yedek şişiniz varsa şişiniz burada bekleyebilir. Fakat benim yedek şişim olmasına rağmen patiğimizin tabanını örerken şişler elime takılmasın diye bu şişimi çıkaracağım. Bir tığ yardımı ile bu ilmeklerin içinden ip geçireceğim. İlmeklerimi şöyle İçinden tığ geçiriyorum. İp geçireceğim. Maksat burada ilmeklerimiz kaçmasın. Çünkü bu ilmeklerimizi tekrar patiğimizin topuk bölümüne geçince kullanacağız. Şöyle bir tane ip geçiriyorum. Hemen ipimin ucunda bağlayayım ki açılıp da ilmeklerimiz kaçmasın. Ve mor ipimin ucunu da minik bir miktar bir köşede bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi patiğimizin sağ kenarı bitti. Aynı şekilde sol kenarına başlayacağız. İpimi bu defa bilek ayrımı bölümünden buradan
örmeye başlayarak ekleyeceğim hanımlar. Sağ kenara nasıl yaptıysak sol kenara da öyle yapacağız. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Kenarda kalan 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam edeceğiz. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu yine şöyle kendisine bağlıyorum. 2 ilmek örmüştüm. Buradaki ilk 7 ilmeğim haroşa, yine düz öreceğim haroşalarımı. Şu 3. ilmeğim, yine ipimin ucunu gizleyerek götürüyorum. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7. 7 ilmek haroşaydı. Diğer 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için yine düz öreceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. Haroşa olan 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğim de haroşa olduğu için bunları da bu şekilde düz örüyorum. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda burada da yine bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben sağ kenarıma 14 diş 14 sıra haroşa yapmıştım. Sol kenarı da aynı sayılarda yapacağım. Çünkü iki kenarda eşit olmalı. Şimdi hep birlikte sağ kenarımızı yaptığımız ölçülerde sol kenarımızı da örelim gelelim. Sonra birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, sol kenarımızda tamamladım. 14 diş haroşamı ördüm. Yine ipimi bu aşamada haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Yine bu ipimin ilmeklerimin içinden de sağ tarafta olduğu gibi tığ yardımı ile ip geçireceğim. Yine buradaki ilmeklerimizi de topuk bölümünde kullanacağız. Dediğim gibi maksat burada ilmekler kaçmasın diye böyle yöntem uyguluyoruz. Hemen bu ipimin ucunda bağlayacağım. Ve mor ipimi burada hanımlar kenarda minik bir miktar şöyle bırakıp kesiyorum. Şimdi hanımlar, patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Burundan başlayarak tabanını yapacağız şimdi. Öncelikle başlangıçta bu ipimiz kalmıştı. Bu ipimin ucuna yine aynı ipimi ekliyorum. Buraya şöyle bir düğüm atıyorum. Hanımlar, 12 ilmek olarak başladığımız yerden ön yüzden 12 ilmek çıkaracağız şimdi. Yine bu kenar kısımları biraz sert olduğu için ilk birkaç ilmeğimi tığım ile çıkaracağım. Şöyle. Kenarlar biraz sık oluyor çünkü. Kenarlardan girerek böyle ilmekler çıkartıyoruz. Bakın 2 ilmeğim oldu şişimde. Şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9. Düğümümü de bir sıkıladım buradan. Şu 10. Şu 11 ve hemen şu kenara girip bir ilmek daha çıkaracağım. Yine kenarımız biraz sıkı hanımlar. Şu da 12. 12 ilmek başladığımız yerden bu şekilde 12 ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum hanımlar. Yine kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu aşamada hem ilmek sayılarımız artacak hem de patiğimizin tabanı üst bölümüne eklenecek. Bunu da şöyle yapacağız. Bakın kenar ilmek yerlerimiz var buralarda sırasıyla. Bakın buralarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. İlmek çıkartıyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de yandan çıkarttım. Burada 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmeklerimi tamamen ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde önce sağ taraftan sonra da soldan çıkarıyoruz. Sağ taraftan ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi de sol taraftan çıkaracağım ilmeğimi. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de sol taraftaki kenar ilmeklerim, bakın yerimiz burası hanımlar. Buraya giriyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece 14 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamından gelen ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Çünkü ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorduk ilmeklerimizi. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. İlmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek
ilmeğimi çıkartıyorum buradan. Şimdi 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 15 oldu. Şimdi ilmeklerimi tamamen düz olarak öreceğim. Sağ taraftan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi de sol kenardan ilmek çıkaracağım. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen sol kenara ilmeğin iki kanadına birden, bakın sıradaki kenar ilmek yerinin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 16 ilmeğimiz oldu şimdi. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. İlmek sayılarımız gördüğünüz üzere artmaya başladı. Hem de patiğimizin tabanı üst bölümüne eklenmiş oluyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerimiz, bakın yerleri belli. Burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkarttım. Şişimdeki 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de sağdan çıkartmıştım. 17 ilmeğim oldu. Öncelikle ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da ilmek çıkarttım. 18 ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: arka yüzde yine ilmekleri tamamen ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan önce sağ sonra soldan ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işlemi hanımlar bu mor kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin üst bölümünü de 28 ilmek olarak yapmıştık. Bu şekilde 28 ilmeğimiz olana kadar kenar ilmek yerinden ilmeklerimizi çıkartalım ve gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar bu şekilde patiğimin burnunu yaptım geldim. 5 şiş patik burnu gibi oldu gördüğünüz gibi. 27. ilmeğimi sağdan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol taraftan çıkarttım. Artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi mor ipimle ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için, terste olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Burada 27 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum hanımlar. Buradan ilmek çıkaracağız. Tekrar 28 ilmeğimiz olacak ama patiğimizin bu kremli bölümlerinde tabanda yine krem ipimi kullandım. Krem ipimi ekleyeceğim. Dilerseniz yine mor diğer koyu renkli ipinizle de devam edebilirsiniz. Artık hangi rengi kullandıysanız. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine bu defa krem ipimle girip ilmeğimi çıkaracağım. Taban bölümünde krem kullanacağım çünkü. Kenardan ilmek çıkarttım. Sonra devamında gelen ilmeklerimi krem ipim ile düz öreceğim. Öncelikle hanımlar şu krem ipimin ucunu da buradan mor ipime bağlayacağım. İki tane düğüm attım buraya. Mor ipimin ucunu da kestim. Bu taban bölümünü de artık kremle devam edeceğiz. Bu aşamada hanımlar bakın ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu aşamada düz olarak öreceğim. Yine şu krem ipimin ucunu da gizleyerek götüreyim. Ön yüzde olduğum için ilmeklerimi bu defa krem ipim ile düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını öreceğiz, tamamlayacağız. Bakın yine burada son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için ikisini birlikte düzden keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın krem. Krem kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum buradan. Ve yine şişimizde 28 ilmeğimiz oluyor. Kestiğimiz ilmeği tekrar yandan çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz, yine arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi tekrar ters öreceğim. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar bu işleme devam edeceğim hanımlar. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm.
Ve sıradaki kenar ilmek yerinden bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğim oldu. Diğer ilmeklerimi yine ön yüzde düz olarak öreceğim. Son iki ilmeğim kalana kadar. Hanımlar, eğer ki arka yüzdeysek son iki ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son iki ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyoruz. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülüyor. Yine bakın son iki ilmeğimi düzden kesim yapıyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım, kenardan çıkarttığım ilmeğimi. Diğer ilmeklerimi sırasıyla son iki ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Son iki ilmeğimi de arka yüzde olduğum için tersten kesim yapacağım ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. 28 ilmek üzerinden bu şekilde devam edecek patiğimizin tabanı. Bakın yine son iki ilmeğim tersten kesim yapıyorum. Geri döndüm. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzden çıkartıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin tabanı böyle ilerliyor hanımlar. Krem ipimizle biz bu işlemi krem kenar ilmek yerine kadar, son krem kenar ilmek yerine kadar, buraya kadar devam edeceğiz. Bakın bu şekilde model üzerinde göstereyim. Ardından tekrardan bu arka bölümleri yaparken mor ipimize geçeceğiz. Bu şekilde hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz patiğimizin tabanını örmeye. Bakın buraya kadar ve kenar ilmek yerimiz burada. Buraya kadar devam edeceğiz. Dediğim gibi krem olan bölümleri krem ile öreceğiz. Devamını da mor ipimiz ile tamamlayacağız. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını hanımlar sizlere tarif ettiğim gibi bitirelim gelelim. Ondan sonra da birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu taban bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar tamamladım. İlk ilmeğimizi sağdan, diğerini soldan çıkarıyorduk. En son soldan ilmeğimi çıkarttım. Bu aşamada hanımlar ipimize takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Topuk bölümüne geçtiğimiz için bu ilmeklerimi artık kullanacağım. Bu ilmeklerimi şöyle sırasıyla şişime takacağım. Bu yeşil ipi çekip öyle de takabilirdim ama ilmeklerimiz kaçmasın diye ipim içindeyken takacağım. İpimi sonra çekeceğim. Video anında böyle ilmek kaçıp da 2 saat bir de ilmeklerle uğraşmayalım diye böyle yapıyorum. Evet, şimdi ipimi şöyle çekiyorum hanımlar. İpimizin ucunu kesmiştik. Hemen bunu da ana ipime bağlayacağım. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum buraya. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. Ön yüzdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Yine ipimin ucunu tabii şöyle gizleyerek örüp gidiyorum. Kenardaki 7 haroşama geldim. Yine haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamızı haroşa örüyoruz. Şimdi geri döndüm. Bu aşamada yine hanımlar kenardaki ilk 7 ilmeğimi haroşa öreceğim. Düz öreceğim. 7 haroşa ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi de bakın arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Böylece hanımlar ilmeklerin hepsini bu sıramızda tek şişte toplayacağız. Orta kısımda 28 ilmeğimiz vardı yani tabanımızda. Sağ kenarda 14, sol kenarda da 14 ilmeğimiz vardı. Hepsi aynı şişte toplanınca 56 ilmeğimiz olacak. Ön yüze döndüğümüzde de topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda arka yüzde olduğum için ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi bu tarafta şişimize takılı olan ilmeklerimiz vardı. 14 ilmeğimiz vardı. Bunu da şişime aktaracağım. Sonra bunları da öreceğim. Bakın sırasıyla yine diğer tarafta olduğu gibi bunları da şişime takıyorum. Diğerlerini ön yüze takmıştık. Şimdi arka yüze takıyoruz. Bu taraftaki ilmekleri de şöyle hepsini şişime taktım. Ve ipimi tekrar çekiyorum içinden. Bu ipimin ucunda hanımlar şöyle arka yüzden düğüm atalım ki düğüm ön yüzde görünmesin. Patiğin iç tarafında kalsın. Hani düğüm atma sebebimiz de burada ilmek kaçmasın, bu kenarlarımız sağlam olsun diye. Yine bu aşamada hanımlar ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Arka yüzde olduğum için. Yine buradaki ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Evet hanımlar, böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı.
ön yüze geldik. Şimdi topuk kesimine başlayacağız. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye hanımlar bu sol tarafa 24 ilmeğimi ayıracağım. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bu yeri belli olsun diye de hemen şu ipimi de buradan takayım hanımlar. 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye. Şimdi topuğumuza başlıyoruz. Yine topuk kesiminde kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Yani ben düz olarak örüyorum haroşalarımı. 7 ilmeğimi ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kenardan ilk 23 ilmeğimi ördüm. 24.'yü örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24.'de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kalmış hanımlar. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı kenarda düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. 7 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu. 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Hanımlar bir önceki sırada burada arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda kesimden sonra 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ardından ön yüzde yeniden ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. İşaretli yere kadar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. Artık ipimi çekiyorum buradan. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık hanımlar. Şimdi sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciden aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeğimizi ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. 5 şiş patiğimde kullandığım kesim yöntemini, topuk yöntemini yine bu 2 şiş modelimde de kullandım hanımlar. Kesim işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. İlmeklerimizi sırasıyla keseceğiz. Tek taraflı bir kesim oluyor bu. Yani tek taraflı, her iki tarafta yönü aynı oluyor. Her iki patiğin de kesim yönü aynı oluyor. Bunu da söyleyeyim buradan. Bazen yorumlarda soruluyor. Ayrıca hanımlar ip yetiyor da artıyor bile. Ana renk ipimiz. Zaten kremi sadece ortalarda kullandık. Bir ip yetiyor da artıyor bile bu patik için. Bunu da söyleyeyim. Sırasıyla gördüğünüz gibi ilmeklerimi kesiyorum.
Son bir ilmeğim kaldı, birer tane şişlerimde. Yine burada da ikinci ilmeğimi aldım. İlkinin içinden geçiriyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı burada. Bu tığımdaki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Buraya da en son bir tane bir zincir çekip artık ipimi keseceğim. Hemen ipimizi gizleyelim. Patiğimizin topuğuna da o şekilde bakalım hanımlar. Bir de manken ayağımıza da giydirelim birlikte. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde hiçbir yerine dikiş kullanmadık. 5 diş patiklerin hiçbir farkı yok. Kullanımı da gayet rahat oluyor. Çünkü dikişli patikler ister istemez ayağın topuk tarafını, arkasını ya da tabanını, nerede dikiş varsa orayı rahatsız ediyor. İşte hanımlar, patiğimizin topuğu bu şekilde. Çok şık, muntazam duruyor. Görüntü itibariyle de şeklimiz bu. Ve hemen manken ayağıma da giydireyim patiğimi. Bir de öyle bakalım birlikte. Hemen şu manken ayağımız da burada. Yine manken ayağımda 37, 38, 39 için uyumludur. 5 şiş bilmeyen hanımlar için de güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Zaten bu modelimi 5 şiş patiğe daha önce uygulamıştım. İstek de gelmişti. 2 şiş olarak da yapar mısınız diye. 5 şiş görünümlü olarak yapmak istedim hanımlar sizler için. Evet. Bakın patiğimizin mankendeki hali de böyle. Hemen esneklik payını da yine göstermek istiyorum. 5 şiş patiklerin özelliği esnek olmasıdır zaten. Ve patiğimizin yanlarını, topuğunu da yine göstermek istiyorum. Tabanımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.